Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Vaka sayılarındaki artış endişeleri de beraberinde getiriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısının sonrasında Avrupa borsalarındaki fiyatlardaki oynaklık görülürken borsalarda günü yükselişle kapattığını gördük. Endeksler para politikasının korunacağı açıklamasının ardından turizm hisselerindeki yükselişin hızlandığı görülürken Amerika Birleşik Devletleri'nde ise işsizlik maaşına başvuranların sayısındaki görülen sürpriz artış yatırımcıları endişelendirdi. Anketlerde piyasa beklentisi 350 bin başvuru olurken gerçekleşen rakam ise 468 bin kişi olarak açıklandı. Delta varyantının işsizlik maaşına başvuranların üzerindeki hissedilmeye başlayıp başlamadığını açıklanacak olan yeni verilerden takip ediyorum. Fed'in para politikasının en önemli argümanı olan maksimum istihdam sağlanabilmesi için her türlü aracı kullanmaya hazır olduğunu belirtmişti. Ancak enflasyon tehdidi bu hedefin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili de soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Haftanın en önemli gelişmelerinden olan Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısı dün Başkan Lagarde'ın önderliğinde gerçekleşirken toplantıda öne çıkan ifadelere baktığımızda enflasyonun %2'lik hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağı açıklamaları dikkat çekiciydi. Toplantı sonrasında katıldığı basın toplantısının ardından açıklamalarına devam eden Lagarde, faiz oranında değişikliğe gidilebilmesi için enflasyonun %2'nin gerisinde kalması gerektiğini ve geçici etkilerin 2022 yılı başında azalması gerektiğini belirtti. Dünya genelinde salgın nedeniyle alınan önlem kapsamında piyasalara destek vermek amacıyla varlık alım programları uygulamaya konulurken, gelişmiş ülke merkez bankalarının birer birer varlık alım programında değişikliğe gideceği sinyallerini verirken Başkan Lagarde Avrupa Merkez Bankası ve acil durum programında değişikliğe gitmesi için henüz erken olduğunu belirtirken piyasalara verilen teşviklerde acil durum paketi gibi programlarda değişikliğe gidilmesine ilişkin bir değerlendirmenin toplantıda yapılmadığı vurgulandı. 2021 yılı başı itibariyle ekonomik aktivitenin yılın ikinci yarısında toparlanma göstereceğine dair açıklamalar yapılırken Başkan Lagarde'ın dünkü basın toplantısında da 3. çeyrekte güçlü ekonomik toparlanmanın yakalanacağına dair beklentisi oldukça önemliydi. Son olarak da Delta varyantının ekonomi üzerindeki etkisinin önemli bir belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini de belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarına karşı vatandaşları uyarmaya devam ederken, Türkiye'de dün itibariyle 9.586 yeni vakanın görülmesiyle son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştığını belirten Bakan Koca, aşı olmayan vatandaşların ilk fırsatta aşı olmaları gerektiğini de altını çizdi. Aşılama faaliyetinin gece gündüz devam ettiğini belirten Bakan Koca, vatandaşlara bunu tekrardan hatırlattı. Delta varyantının etkileri yurt içi piyasalar kapalı olduğu için çok net bir şekilde hissedilmezken yurt dışında fiyatları baskılamaya da devam etti. Dünya genelinde Delta varyantının yaygınlık kazanması, uluslararası spor organizasyonlarının düzelmesi ve turizm sezonunun açılması ile birlikte vaka sayılarındaki artışın devam etmesi bekleniliyor.
aşılamanın hız kazanıldığı ülkelerde ise genel beklenti artan vaka sayılarından etkilenmemesi üzerine. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı piyasa beklentisinin 350 bin olduğu bir ortamda 468 bin kişi olarak açıklanması yatırımcılar üzerindeki endişelerini artırdığını gördük. Delta varyantı ve turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye'de vaka sayıları artış göstermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,62 ve 8,70 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,50 ve 8,45 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın ekonomik aktivitenin 3. çeyrek itibariyle hız kazanacağını belirtmesi, enflasyon hedefine ulaşılmadığı takdirde teşviklerin sürebileceğini belirtmesi ve artan koronavirüs vakaları için endişeleri de artırmaya sürdürüyor. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,15 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,05 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Ons altın tarafında ise ons altında 1800 dolar üzerine tutunamayan ons altındaki görülen yatay yönlü hareket yerine satışlara bırakmış durumda görünüyor. Delta varyantının dünya genelinde yaygınlaşması değerli metali olumlu etkileyebilecekken tahvil fiyatlarındaki yüksek oynaklık tahvil piyasalarında da bunu hissettiriyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1810 ve 1825 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1795 ve 1785 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise 1800 dolar üzerinde tutunamayan ons altındaki görülen yatay hareketler yerini satışlara bırakırken döviz kurunda net bir hareketin olmamasından dolayı çok net bir fiyatlama yaşanmadı. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketleri görülmesi durumunda 500 Türk lirası ve 510 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek aşağı yönlü bir hareketin oluşması durumunda ise 490 ve 485 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Avrupa Merkez Bankası enflasyonda %2 hedefine ulaşması gerektiğini bir kez daha vurgularken ekonomik teşviklerin şu an için uygulamaya devam edeceğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısındaki görülen sert yükseliş yatırımcılarda endişeleri artırırken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda
1,18 ve 1,1825 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1,1750 ve 1,1730 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise ekonomilerin daha az büyüyeceğine dair beklentiler enerji fiyatlarını baskılarken tepki alımları Brent petrolü tekrardan 70 dolar üzerine çıkardığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları 2.300.000 varil arızalış gösterirken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 73,50 ve 74 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 72 dolar ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take